Güzel kokulu çiçekler zarafetle açar. Manganın ismi çok nezih bir ambiyans yaratmıyor mu? Özellikle yan duruşlarını çok sevdim. Hepsi bir araya geldiğinde şu şekilde bir baskıyla karşılaşıyorsunuz. Yani kitaplık rafında da çok güzel gözükür bence. Baskılar da çok tatlı bu arada. Çok kreatif anları böyle kapağa koymuşlar. Çıkartınca şöyle şeyler göreceksiniz her ciltte. İç kapakta ise böyle sade, klasik. İkinci cilt de aynı şekilde. Ay şu karakteri çok sevdim ben. Hani tarzı o kadar cool ve farklı ki aşırı hoşuma gitti. Çizimleri de göstereyim size şöyle ilk sayfalardan. Ya animesi bence çok renkli ve kreatif olacak. Ama dil konusunda pek emin değilim. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bu videoda güzel kokulu çiçekler zarafetle açar mangalarını inceleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. Bütün olay iki ana karakter etrafında şekilleniyor. Rintaro isimli bir erkek karakterimiz var. Kendisi Chidori Lisesi'ne gidiyor. Sanıyorum ki günümüz erkek meslek lisesine denk geliyor gibi bir şey. Karuko isimli kızça ise Kikyo isimli prestijli bir kız lisesine gidiyor. Zeki öğrenciler, varlıklı öğrencilerin dahil olduğu bir okul. Rintaro karakteri selvi boylu, sert bakışlı bir beyefendi. Karuko ise zarif ve sevecen birisi. Bu iki karakter özelinde de sosyal yaşamları, davranışları arasında uçurumlar var. Ve ikilinin tanışma dinamiği Rintaro'nun ailesinin pastanesinde gerçekleşiyor. Ülkemizde henüz 4 cildi basıldı ama sanıyorum ki 18. cilt ile güncelde devam ediyor. Animesinin de yakında ülkemizde de yayınlanacağı söyleniyor. Bu seride samimi, naif bir romantizm havası var. 4 cildi de gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir seri olmasına rağmen seriyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Belki aranızda böyle düşünmeyenler vardır ama ben seriyi okuduğumda istemsizce bunun etkisine kapıldım. Yani serinin dili evet güzel, naif, tatlı, şirin bir yerden yaklaşıyor fakat bir noktada da oldukça basit. Aslında bu basitlik ve şirinliği birbirini tolere edebiliyorlar. O yüzden de okuyucuyu tutabilen bir seri. Fakat yani beklediğim o dil yoğunluğunu ben göremedim. Belki animesinde daha farklı olabilir. İzlerken belki beni daha çok etkileyebilir. Dilin yeterli olmadığını söylememin de şöyle bir nedeni var. Bende merak unsurunu uyandırmadı. Ama tabii ki de hiç okunmayacak gibi değil. Aksine kafanızı rahatlatmak istediğinizde, çok düşünmek istemediğinizde, keyifli bir okuma yapmak istediğinizde okuyabileceğiniz bir seri. Bu arada ödüllü bir seri olduğu da söyleniyor. Seriyi sevmemin sebebi ise masumane bir tavrı var ve bu tarz serileri her zaman da gelemiyorum. Ana konu kapsamında hikaye bir oturdu. Fakat derinlik anlamında oturmadığını ve bunun belki de ilerleyen ciltlerde, yeni ciltlerde oturacağını düşünüyorum. Çünkü artık mangalarda okul teması, lise teması klişeleri çok fazla var. Bu seride de keza var ve klişe olduğundan da tahmin edilebilirliği oldukça kolay. Yani dil yönünden aradığım derinliği bulamadım derken de aslında bunu kastediyorum. Çok şeker aslında. Şirin bir üslupla da öğretici niteliği olan bir seri. Üstelik çok basit bir dille anlattığı için size de zaten yorulmamış oluyorsunuz. Serinin değindiği en önemli noktalar ise zorbalığa karşı olmak, nezaketin, alçak gönüllülüğün önemini vurgulamak. Hatta arkadaşlık vurgusu da var içinde. Keza bu bana Friends ve How I Met Your Mother dizilerindeki o vurguyu hatırlattı. Çoğunlukla arkadaşlık vurgusu üzerinden de yer yer mizaha yer vermişler. Bence atmosferinin rahatlatıcı olmasının büyük bir sebebi tatlı bir romantizm ele aldığıyla alakalı olabilir. İyi Geceler Pumpu'ndaki gibi dramatik olaylar veya derin bir psikoloji incelemesi seride yer almıyor ya da Monster'daki gibi. Yani şirin bir seri olduğunun vurgusu da biraz da bu noktada ön plana çıkıyor. Farklı statüler,
samimi bir yaklaşım şekli, huzur verici öğeler ekseninde şekillenmiş. Seride sevdiğim diğer detaylardan biri ise karakter çeşitliliğiydi. Özellikle karakterlerin her bölüm sonunda hemen hemen karakter tanıtımını yapan bir kapak vardı. Umarım bu derinliği bu şekilde değil de hem olay örgüsü üzerinden hem de karakter dünyasının açılımı üzerinden devam ciltlerinde mangaka yazmıştır. İç çatışmalar gerçekçiydi. Geleneksel ve modern ayrımı yüzeysel de olsa verilmişti. İlişkiler çok doğal bir şekilde ilerliyor. Aceleye gelmiş gibi hissettirmediği için inandırıcılığını da kaybetmiyor. Zaten bu sebepten de ana karakterlere sempati duyuyorsunuz ve sempati duyduğunuz için de ilişkilerini destekliyorsunuz. Evet, bir lise aşkı klişesi var ama olgun, güven temelli ve şefkatli bir açıdan okuyucuya verilmiş. Sanırım bu yüzden de okuyucusunu başında tutuyor. Bazı dönüm noktaları var. Bunları ben çok sevdim. Mesela birinci ciltte tanışma ve ilk bağın oluşması verilmiş. İkinci cilt güven ve yakınlaşma üzerinden ilerlenmiş. İkilinin artık iletişim kurabildiği kısımda ben çok mutlu oldum. Üçüncü ciltte minik bir ilişki sınavı geçiriyorlar diyebiliriz sanırım. Aralarındaki bağ güçlendikçe çevre baskısı ve çevre unsurlarıyla tanışıyorlar. İlişkileri kapsamında söylüyorum bunu. Ve serinin bence en büyük vurgusu da aralarındaki duygular ilişki kapsamında da okuyucuyu çok rahatlıkla ikna ediyor olması. Tabii ki de dördüncü ciltte birbirlerine karşı ve birbirlerinin çevrelerine karşı olan ön yargılar birer birer kırılıyor. Kabul görüyorlar. Hatta Friends ve How I Met Your havası da buralarda seziliyor. Arkadaşlık ve nezaket vurgusu bu serinin her zaman ön planında. Hem ilişkileri de bir nevi dış dünyaya açılıyor diyebiliriz. Bu arada ciltler arasında şöyle bir şey fark ettim ben. Tanışmadan birlik olmaya doğru giden bir süreç var ve güven bu süreçte önemli bir dönüm noktası oluyor. Hemen peşinde tatlılıktan çok hafif bir gerilim doğuyor. Burası bir tık ilginçti. Yani mangaka bunu tatlı, sempatik bir yerden yapmış. Okurken ben keyif aldım. Kafa yormadan, sakinlikle okuyabileceğiniz ve keyif alacağınız çok tatlı, sempatik bir romantizm içeriyor. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.